Malınızla, canınızla cihat ediniz deniliyor. Biz imkanlarımız nispetinde veremiyoruz. Veremediğimizin sebebi nedir deniyor. Bu işe teşne gönüller için bu mevzuda söylenecek her söz zaittir. Ben arkadaşlarımız için de davranışlarını sahabeden sonra çevrede misal olarak anlatacağım kadar ileri seviyede arkadaşların bulunduğunu Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak daima arz ettim, ifade ettim. Bir kere daha onun bir nimeti ve ihsanı olarak bunu yad eder, minnet ve şükranla huzuru kibriyasında iki büklüm olurum. İki büklüm olurum ki çok kurak bir dönemde, zeminimizin hiçbir şey bitirmediği bir dönemde, semamızın bir damla yağmur vermediği bir dönemde Cenab-ı Hak bu kadar hissi semaatle coşmuş, İmana ve Kur'an'a hizmetle gerilmiş arkadaşları yeniden İslam'a ve Kur'an'a bağışladı diyeceğim. Ölümden bir milleti geriye döndürdü diyeceğim. Haristanımızı yeniden bir bağistana, bir bostana, adeta bir cennete çevirdi diyeceğim. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Yapanlar biliyorlar. Malla, canla mücadele nasıl olur bunu biliyorlar. Ve zannediyorum şimdiye kadar bana sorulan bu soruda umumiyet itibariyle sinesi bu mevzuda havalanmış böyle, ciddi gerilime geçmiş, samimi vicdanlar tarafından hep soruldu. Yani bu sorunun maksadı şu idi, acaba maşeri vicdanda aynı duygu ve aynı düşünceyi nasıl uyarabiliriz? Nasıl uyarabiliriz ki geçmekle mükellef olduğumuz zaman tünelini biraz daha hızlı aşalım? Bugün verecekleri şeyden pişmanlık duymayacaklardır. Çünkü yarını ihya etmiş olacaklardır. Ve yarının nesilleri kendilerine düşeni yapacaktır. Eğer bugünün insanına düşen vazife bir hakkın yapılamazsa şayet yarın bizim şu andaki gücümüz, bu kuvvetimiz bununla var olsak bile bununla çok şey yapamayacağız. Zira o gün karşımıza daha güçlü şeyler çıkacak, daha kuvvetli engeller çıkacak. Bu güçle oralara varamayacağız. Bu itibarla sahabe-i kiram gibi her zaman haritaya bakınca siz de bakın ve ders alın. Kendilerinden sonra 30 sene içinde avam ifadesiyle arz edeyim, kıvırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zimamdarlığına teslim ettikleri bir dünya, kemmi ve keyfi buğutlarıyla kendilerinden sonra gelen Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılarınkine hemen denktir. Bu denk dediğim saha sadece 4 büyük halife döneminde olmuştur. Hatta bu noktaya Seyyidina Hazreti Osman döneminde ulaşılmıştır. Çok önemli bir husustur ve ben şu 15, 20, 30 senelik hayatımda bu meselelere bakarken bu mevzu karşısında bir an hayranlık duymadığım olmadı yani. Hep hayranlıkla baktım, bu nasıl iştir dedim böyle. Nasıl bu işi bu kadar çabuk çevirdiniz? Nasıl bu zimandarın eline bütün böyle kıvırdınız, bu işi teslim ettiniz? Aklım almıyor. Bunun bir tek manası var. Bütün malın ve can adına her şeyin feda edilmesi gerekli olan bir zamanı çok iyi ayarladılar. Neyi ne zaman vermeleri gerektiğinde zamanı çok iyi ayarladılar. Mesela bir gün kendilerine Mekke'den dışarıya çıkın dendiklerinde, kendilerine dendiğinde arkadan ağlayan çocukları vardı, meleyen koyunları vardı, bağışlayın, böğüren sığırları vardı. Bunlara hiç bakmadan, dönüp bakmadılar böyle. İbrahim'i bir ruhla, Halil'i bir ruhla çocuğunu, hanımını bir yere bıraktı ve arkasına dönmeden çekip gitti yoluna. Bu ruhla hiç tereddüt etmeden zaman çok güzel ayarlanmıştı. O zamanda her şeyin feda edilmesi lazım geliyordu. Ama o zamanda feda ettikleri şey maddi ve manevi olarak kat katı daha sonra Allah tarafından kendilerine ihsan edildi. Mümin Mekke'de servetini bırakmıştı ama fakat Medine'de Allah 3-5 sene içinde onun kat katını verdi. Aklınız alır mı sizin? Orada Efendimizin kerime-i muhteremeleri, zevcesi Ümmü Gülsüm'ü dahi bırakıp ayrılan Hazreti Osman Medine'ye gittikten sonra o kadar zengin olmuştu ki o Ceyşül Usre dediğimiz Tebuk'a giden orduyu teçhiz etme mevzunda diyorlar ki 500 deveyi yüküyle verdi. Aklınız alır mı? Kısa zaman içinde bu servet nasıl kazanıldı? Allah Mekke'de bıraktıkları her şeyi adeta
Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Allah bir hasene ile gelirse karşılığını 10 kat vereceğini vaat ediyor. Asgari budur. 100 verir, 1000 verir Allah. Onlar mevsiminde vermeleri gerekli olan şeyi çok iyi verdiler. Bir arkadaşımızın sık sık sağda solda dediği, ifade ettiği, hatta çoklarına taaddada bulunduğu gibi siz verin, eğer Allah 10 kat vermezse ben vereceğim dediği gibi Allah'a ciddi bir güvenin ifadesidir bu. Onlar Allah'a ciddi bir güven içinde vermeleri gerekli olduğu yerde verdiler hiç tereddüt etmeden. Eğer Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer efendilerimiz de dünyaya az buçuk meyiller olsaydı daha sonra dünyada en zengin insanlar olurlardı. Ama Efendimizin yolunda ondan ayrılmak istemediler sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ellerine geçeli öbür elleriyle hemen tasaddukta bulundular gitti. Onun için fakir kaldılar. Yoksa Abdurrahman bin Avf gibi kimseler diyorlardı ki vallahi servetimizin sayısını bilmiyoruz. Bütün bunlar mallarını ve canlarını vermeleri gerekli olan mevsimde vermişlerdir. Bahar mevsiminde. Bahar mevsiminde toprağın bağrına tohumlar atılır. İnsan kilerinde, ambarında ne varsa hepsini saçmalı. Toprak yalan çıkarmaz insanları. Toprak vefasızlık yapmaz. Dökülmeli, bütünüyle toprağa dökülmeli. Bütünüyle tohum haline gelmeli. Onun vefalı bağrına. Şu bahar mevsiminin vefalı bağrına her şey dökülmeli. Göreceksiniz bu işin bir yazı olacak, bir sonbaharı olacak. Ektiğiniz bir başak mevsimi müsait, bir tohum mevsim müsait bulduğundan 2-3 başak çıkarmış olarak bulacaksınız. Her başak Kur'an'ın ifade ettiği gibi bir bakıma belki 70 tane tane ile sizin karşınızda arz-ı endam edecektir. Allah'ın verdiği karşısında siz de şaşkınlığa düşeceksiniz. Tohumu eken siz olmanıza rağmen fakat sonradan başkalarını gayza sevk eden kilerlerin, ambarların dolması karşısında yu'cubu zurra sırrını bütün iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Şimdi bahar mevsiminde döküleceksiniz, vereceksiniz. Ben şu kadar verdim yetmez mi demeyeceksiniz. Sizin önünüzü almak. Tabiri caizse bu mevzuda bir regüle işi bahis mevzu ise şayet regüle eden insanlar önünüzü almalı. Hayır o kadar akmayın demeli. O kadar akmayın, ileride akacağınız anlar olacaktır. Yoksa bütün varlığınızla saçılıp döküleceksiniz. Yarın Allah'ın taahhüdü altındadır. Çoluk çocuğun onlar Allah'ın taahhüdü altındadır. Geleceğin teminatı o Allah'ın taahhüdü altındadır. İşte halilane bir ruh. Yani nasıl daha evvelki Halil böyle davranmışsa, hani Halilur Rahman nasıl böyle davranmışsa, evladına arkasını dönüp gitmiş, dönüp yüzüne bakmamış, zevcesine arkasını dönüp gitmiş, dönüp yüzüne bakmamış, aradan asırlar geçmiş, kaç asır bilmiyoruz. Eğer Allah ashab içinde bir tanesini dost edinin denseydi, ben Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ama Allah başkasına razı değil. Bir dostluk mevkiini ihraz etmiştir. Halilur Rahman, o da Halilur Resul, Ebu Bekir. Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadın mı? Hani bildiğiniz şey, ben değişik bir zaviyeden değerlendiriyorum. Onları Allah'a bıraktım. Onlar Allah'ın taahhüdü altındadırlar. Bu haddi zatında zamanı çok iyi değerlendirmenin ifadesidir. Mevsimin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Biz bir yandan arkadaşlarımızın civan mertliklerini destanlaştıralım. Gücüm olsaydı, eğer Firdevsi gibi dasitane bir gücüm olsaydı, ben şu 20. asırda Kur'an'a sahip çıkan bu arkadaşlarım için 60 bin beytlik değil 60 milyonluk bir destan yazacaktım. Bunların bu davranışlarına karşı Kadir Şinas'ın ifadesi budur. Bunu ne ilk defa söylüyorum, söyleyebileceksem bundan sonra yine Rabbim beni liyakatsızlığıma rağmen söyletecekse daha defaatla değişik zaviyelerden ele alıp Rabbime karşı minnet çizgisinde bunu defaatla ifade edeceğim. Rabbim semahat hissiyle coşmuş ve gerilmiş arkadaşlarımızın cömertliklerini kat kat artırsın. Ve bu işin baharını yaşıyoruz. Baharda açan çiçekleriz. Bizim için beklenilen bir mevsimdir. Gençler her yerde böyle kendilerine tevdi edilen vazifeyle, ellerine yaptıkları buketlerle o büyük ruh, o büyük mananın etrafında tavaf eder. Döner gibi bu vaziyeti aldıkça herhalde o işte diyor yerinde. İşte şimdi bahar hediyeleriyle kapıma geldiler ve ben daha evvel 60 sene evvel kendilerine vaat ettiğim heni'en lekum hitabında bulunuyor, iltifat ediyorum.
Şimdi manzara durum budur. Ama bu işin hızlandırılması bu mevzuda Cenab-ı Kibriya'nın huzurunda nasıl kabule karin olur? Hazreti Cenab-ı Resulullah'ın huzurunda nasıl hora geçer? Ve bu bezmi açan, bu çığırı açan ve bu mevzuda bize ışık tutan, arkasında bir ışık ordusu ayarlayan müstesna büyük dimaların, onlar içinde müstesna ve büyük dimağın nasıl hoşuna gider, nasıl memnun ve mesrur olurlar? Ruhaniler alemiyle çok alakası olmayan, kalbi mahsulatımla, ürünlerimle, kalbi imkanlarımla ben bunu ifade etme gücünde değilim. Onu sizin yüksek tasavvurlarınıza, idraklarınıza havale ediyorum. Bu da işin bir yanı. Bir diğer yanı şudur. Bunu daha önce bu soru gibi soru bana sorulduğunda yine demiştim. Esasen malımızla, canımızla nasıl mücadele edeceğiz? Bu bir inanca bağlı bir şeydir. Zürra yine ben aynı şeye döneceğim. Attığı tohum eğer toprağın altında çürümeyeceğine inanıyorsa şayet tereddüt etmeden her yere saçar onu. Diktiği fidelerin ve fidanların eğer hepsi tutacağına inanıyorsa hiç durmadan elindeki fidanların bir tanesini dahi ihmal etmeden hepsini kuvve-i imbatiyesi fevkalade olan toprağın bağrına gömmeye çalışır. Elinde yumurtası ve bir civciv makinası olan birisi yumurtaların elinde badava kokuşması, çürümesine meydan vermemek için hepsini ya o kuluçka makinesine kor veya bir kuluçkanın altına kor, hepsinden civciv almaya çalışır. Ama inanıyorsa, şayet inancı bu seviyede değilse, bazı tohumların çürüme zannı şüphesi varsa, bazı yumurtalardan civciv çıkmayacağı kanaati ruhunu sarmışsa onun şayet, mevsimi tam tohum atma mevsimi olarak bilmiyorsa şayet, bunlar geriye bir şeyler bırakacak, kenz yapacak ve bu mevzuda civan merdane gerilemeyecekler. Böyle bir gerilme ruhunu, şuurunu vicdanlarında duyamayacaklar. Dönüp geriye tekrar arz edeyim. Allah yolunda bu mevzuda dökülüp saçılma ona çok inanmaya bağlıdır. Şu anda mevcudiyetimize inandığımız kadar onun mevcudiyetine inanma. Ve onun uğrunda şu anda yaptığımız her şeyin kat kat müzaaf şekliyle dal budak salmış, çiçek açmış, meyve vermiş hüviyette öbür alemde karşımıza çıkacağına inanmakla olacaktır. Bu alem tamamen öbür alem hesabına çalışan bir çark olduğuna inanmamıza bağlıdır. Ve en veciz hadis beyanıyla dünya mezra'atul ahire fehvasınca tamamen ahiretin bir tohum yeri, bir tarlası, bir ekin yeri, bir bağı, bir bahçesi olduğuna inanmamıza bağlıdır. Kim ne kadar inanıyorsa bu mevzuda o kadar gerilecek, o kadar açılacak, o kadar saçılacak, o kadar toprağın bağrına tohum dökecektir. Arkadaşlarımızın şu ana kadar bu mevzuda gösterdikleri durum, ishar ettikleri hissi semaat, bu mevzuda daha büyük şeyler yapabilecekleri fikrini bize vermektedir. Bizi yalan çıkarmasınlar. Muhbir-i Sadık'ın gelecek hakkında beşaretleri ve müjdeleri var. O olmaya çalışsınlar. Dıştan bakanlar, gökten bakanlar desinler ki, ya Resulallah bunlar onlar mıdır desinler. Allah'ın bu mevzuda tebşiratı vardır. Melekler sorsunlar bunlar onlar mıdır desinler. Diğer bir husus bu mevzuda hissi semaatle tam gerilememiş arkadaşlara diğer arkadaşlar misal olsunlar. Umumi toplantılara onları çok iyi hazırlasınlar. Önde olanlar önde olmanın hakkını versinler. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi radıyallahu anhum. Bize çok iyi misal teşkil etmiş ve bugün kendilerini daha da iyi anlayabildiğimiz bu zatlardan Allah ebeden razı olsun. Bunları kudve, öncü, rehber, pişuva ittihaz etsinler. Arkadan gelenler bize bakacak, bize göre vaziyet alacaklardır. Ve zaten şu ana kadar yaptığımız böyle küçük çaptaki hususi toplantılarda arkadaşlarımızın her davetleri neticesinde davetin bana kazandırdığı imkanla gönlümü yumuşatan, gözlerimi yaşartan tablolar da hep bu sayede olmuştu. Yani önde olan arkadaşlarımız önde bulunmanın hakkını eda etmişlerdi. Açık kapalı, civanmertçe davranmışlardı. Arkadan gelenler de onlara adım uydurmaya çalışmışlardı. Bir
semahatlerin coşacağı bir ay daha geliyor. Bu ayı arkadaşlarını hazırlasın. Bu ayı öyle karşılasınlar. Büyük küçük, imkanı geniş, dar, herkes malıyla, canıyla mücadele etsin. Fani canını ebedileştirsin. Fani malını ebedileştirsin. Allah'la bir alışverişe girsin. Dünyayı versin, ukubayı alsın. Nefsini versin, Allah'ı alsın. Benlik ve enaniyetini versin. Resulullah'a sahip olsun. O zaman zerre iken güneş olacak, katre iken derya olacak, hiç ender, hiç iken kainatlar olacaktır.